Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte görmüş olduğunuz gibi crop süveterimizden yapacağız. Bu süveterimizin kullandığımız ipimiz Alize Superlana Maxi. Renk kodumuz bu şekilde ve şiş numarası da 8 ve 10 numara arasında kullanabilirsiniz ama ben bunu 7 numarayla yaptım. İstediğim ölçüde yapabilmek için 7 numara şiş kullandım ve 7 numara misinalı şiş kullandım. Siz de yine tabi 8 ve 10 numara, yani 8, 9 ve 10 numara şiş kullanırsanız yine diğer videolarında bahsettiğim gibi ilmeklerinizi deneyerek genişliğini ayarlayabilirsiniz. Benim gibi 7 numarayla yapmak isteyenler için videoda detaylı anlatımı zaten sizinle paylaşacağım. Yaptığımız süveterimiz S ve M bedene rahatlıkla uyacak bir şekilde hazırlandı. Şimdi videoya başlayabiliriz. Modelimize 52 ilmek atarak başlıyoruz. Şişimize 52 tane ilmek attıktan sonra ilk olarak lastik örgüyle başlayacağız. Lastik örgüde bir ters bir düz değil, bu sefer iki ters iki düz şeklinde yapacağız. Şimdi yine ilk sıramızda ilk ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Bu 52 tane ilmek benim yapacağım örnekte S ve M bedene uygun şekilde. Siz yine ilmek sayısını daha fazla arttırabilirsiniz. Genişliğini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle ilk ilmeği ördükten sonra 2 tane düz öreceğiz. Daha sonra 2 ters. Normalde lastik örgüde bir düz bir ters yapıyorduk ya. Bu sefer çift lastik örgü yapıyoruz. Yine 2 düz, 2 ters. Yine 2 düz, 2 ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldikten sonra ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. 2 tane düz ilmeğimiz var. Bunu yine 2 düz şeklinde örüyoruz. Daha sonra yine 2 tane ters ilmeğimiz. Bu şekilde toplam 10 sıra öreceğiz. 2 düz, 2 ters şeklinde 10 sıra lastik örgü yapacağız. Şu an ikinci sırasındayız. Modelimizin arka sırasını örüyoruz. Daha sonra ön sıraya geldiğimizde 3. sırayı örmüş olacağız. Böyle 2 ters, 2 düz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi 2 düz, 2 ters şeklinde 10 sıra örelim. 10 sıra lastik örgümüzü ördük. Şuradan saydığınızda 2, 4, 6, 8, 10. 10 sıra lastik örgümüzü ördükten sonra şimdi bütün ilmeklerimizi düz örgüye çeviriyoruz. Şöyle ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Düz ilmeklerimizi zaten düz örüyoruz. Daha sonra ters ilmeklerimizi de yine düz örüyoruz. Şöyle düz. Düz ilmeklerimizi düz. Ters ilmeklerimizi düz. Bu şekilde ön sırada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arka sıraya geçtiğimizde bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Yapacağımız tek işlem bu. 52 ilmeğimizi bu şekilde ilerleteceğiz. Şimdi arka sıraya geçelim. Arka sıraya geldiğimizde bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Düz örgüde yapacağımız işlem tek bu. Önde düz, arkada ters. Yine ilmeğimizi şu şekilde alıyoruz. Daha sonra bütün ilmekleri ters örüyoruz. Tek yapacağımız işlem bu. Arkada ters, önde düz. Şimdi ön sıra için birkaç sıra böyle önde düz, arkada ters örgümüzü devam ettirelim. Daha sonra videomuza ön sıradaki yaka kısmıyla, ayrımıyla devam edelim. Düz örgümü 10 sıra tamamladım. Ben böyle işaret koyuyorum. 8 sıra lastik örgümü ördüm. Bittiği yere kadar işaretimi koydum. Size sayıları vereceğim için. Daha sonra lastik örgümü bitirdikten sonra düz örgümü de 10 sıra ördüm. Şimdi yaka kısmının ayrımına başlayacağım. Yaka kısmını da 26 ilmek olarak ayarladım. İlk olarak bu tarafın işlemiyle başlayacağım. Şu 26. yani sol tarafta kalacak olan 26. ilmeğimi işaretledim. Ona dokunmuyorum. Şimdi şurada ön sırada 24 tane ilmeğimi örüp şu son 2 ilmeğe kadar düz örgümü öreyim. Videomuza kesme işlemiyle başlayalım. 24 tane ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Şimdi şurada 25. ve 26. ilmeğimi, şu ilmeğe dokunmuyorum. Çünkü bu sol tarafın toplam 26 tane olan ilmek sayısı. Şimdi burada 24 ilmeğimi ördükten sonra 25. ve 26. ilmeğimi şöyle
İkisini bir alıp kesiyorum. Bu benim ilk kesme işlemini yaptığım V yakanın başlangıç yeri. Şimdi daha sonra şöyle şişi ters çeviriyoruz ve şöyle ilmeğimizi alıyoruz. Daha sonra arka kısmı normal düz, yani pardon, ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar ters örgümüzü yapıyoruz. Her sırada birer tane ilmek keseceğiz. Aynı bu şekilde sıra sonunda 2 ilmeği bir alarak yaka kısmının oluşturulmasına başlayacağız. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Daha sonra ön tarafta şimdi 25 tane ilmeğimiz kaldı ya, 23 tane düz örgümüzü örelim ve diğer kesme işlemiyle videomuza devam edelim. 23 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi ikinci kesme işlemi yapıyorum. Yine 24. ve 25. ilmeğimi şöyle bir alıp ikinci kesme işlemimi yaptım. Daha sonra yine arka sırayı ters olarak öreceğim. Ve aynı işlemi yine ön sırada şimdi 23 tane ilmeğimizi ördükten sonra 24. ve 25.yi bir aldık ya, toplam 24 tane ilmeğimiz var burada. Arka sırayı ters örüyoruz. Ön sırada yine son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Yine son 2 ilmeği bir alıp kesiyoruz. Bu işleme aynı şekilde keserek her ön sırada son 2 ilmeği bir alarak keserek devam edeceğiz. Ben size kaç ilmek kalana kadar kesme işlemine devam ettiğimi videomu ilerletip sizinle tekrar paylaşacağım. Şimdi kesme işlemiyle biz de bu sıramızı ilerletelim. Ve yaka kısmının bu kısmını ilerletelim ve videomuza devam edelim. Toplamda 10 tane ilmek kestik. Şurada 10 sıra lastik gitmiştik ya. Onar onar ben sırayı işaretledim. Kesme işlemine kadar 10 sıra örmüştük. 10 sıradan sonra kesme işlemine başlamıştık. Ve toplam 20 sırada 10'ar ilmek kesmiş olduk. Her ön sırada birer tane. Şimdi burada koltuk altı kısmının kesim işlemini yapacağız. Onu da 3-2-1 yöntemiyle yapacağız. Yani şöyle, burada sıra başında, bu tarafta arka sıranın başında yapacağız koltuk altı kesimini. Önce şu yaptığımız kısmı yapalım. Ön kısımda 3 tane ilmek keseceğiz. Bu 1, 2 ilmeği bir aldık. Daha sonra ilmeğimizi geçirdik. 2 ilmeği bir aldık. Yine ilmeği geçirip 3. kesme işlemini yaptık. Şimdi bunu böyle son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. 3 tane ilmeğimizi çünkü kesmiş olduk. Ve son 2 ilmek kaldığında yine yaka kısmında bir ilmek daha keseceğiz. Şöyle son 2 ilmeğimiz kaldı. Bu 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Yine işaretleyicimizi takalım. Daha sonra şöyle arka sıraya geçiyoruz. İlmeğimizi alıp arka sırayı normal ters örgü olarak örüyoruz. Şimdi ön sıraya geldiğimizde 3 ilmek kesmiştik ya. Şimdi koltuk altı için 2 tane ilmek keseceğiz. Yine 2 ilmeğimizi bir alacağız. Şöyle. Daha sonra yine ilmeğimizi geçirip 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Ve böylelikle 3 ilmekten sonra ön kısımda 2 ilmekle kesmeye başladık. Fark ettiyseniz şöyle bir ovallik koltuk altı için oluştu. Yine son 2 ilmek kalana kadar örgümüzü şöyle ilerletiyoruz. Son 2 ilmeğimizi yine bir alıp yakada da kesme işlemine bir yandan devam ediyoruz. Şimdi arka sırada yine ilmeğimizi, bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz ve
Koltuk altı için ön sıraya geldiğimizde son kesme işlemini yapacağız. Şöyle ilmeğimizi aldık. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. İlmeklerimizi ördük. Şimdi şöyle çevirdik ve 2 kesme yaptık. Şimdi bir kesme. Yani son kesme işlemi koltuk altı için. Ve son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Çünkü bir yandan da yakada kesme işlemine devam ediyoruz. Şöyle 2 ilmeğimizi bir aldık. Burayı da kestikten sonra toplamda şöyle 7 tane ilmeğimiz kaldı. Ben bir tane daha keseceğim. Çift ilmek kalsın diye, ama siz isterseniz yine 7 ilmeğinizi de bırakabilirsiniz. Hani bu askı kısmı, hatta şöyle söyleyeyim size. Eğer askı kısmını biraz daha kalın isterseniz şurada önde kesme işlemi yapıyorduk ya yan kısımlarda, yaka kısmı için. Bunu yapmanıza gerek yok. Ben bunu şimdi biraz derin bir V yaka yapacağım için böyle bir kesme işlemi yaptım. Bu yaka kısmının dediğim gibi kesme işlemini tamamen sizin isteğinize bağlı. Şimdi arka kısmı şöyle yine ters örüyoruz. Şimdi koltuk altı için kesme işlemini bitirdik zaten. Son sadece yaka kısmı için bir tane daha kesme işlemi yapacağım ben. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 2 ilmeği bir aldık. 6 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 6 tane ilmeği şimdi ben önde düz, arkada ters şeklinde birkaç sıra öreceğim. Size de ördüğüm sıranın toplam sıra sayısını söyleyip videomuza diğer tarafın yaka kesme işlemi ve koltuk altı işlemiyle devam edeceğiz. Kesme işlemini bitirdikten sonra şöyle toplamda kesme işlemini yaptıktan sonra 10, 20 sıra düz örgümü ördüm. Yani askı kısmını uzattım. Bunu yine siz istediğiniz gibi kısa uzun kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle ben size bir de ölçü olarak vereyim. Şöyle 41,5, 42, hatta 42 santim diyebiliriz ölçüsüne. Şimdi aynı işlemi, kesme işlemini bu tarafa başlayacağız. Şimdi videomuza diğer tarafın kesme işlemiyle devam edelim. Diğer taraf için ayırdığımız yere şöyle ipimizi arkadan sabitledik. Şimdi ilk olarak kesme işlemine başlıyoruz. Çünkü V yaka olacağı için bu taraftan, yani sıra başında kesme işlemi yapacağız. Şöyle ilk 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Kesme işlemimizi yaptık. Şimdi aynı şekilde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz sıra sonuna kadar ve sıra sonunda böyle ördükten sonra düz örgümüzü, arka sırada da bütün ilmeklerimizi ters örerek sıra başına gelelim. Kesme işlemimizin ikincisiyle devam edelim. Arka sıradaki bütün ilmeklerimizi ters ördük. Şimdi ön sıraya geçtik yine. Ön sırada yine ilk 2 ilmeğimizi bir alıp kesme işlemimizi yapacağız. Şöyle 2 ilmeğimizi bir aldık ve ikinci kesme işlemimizi de yaptık. Bu şekilde yine her sıra başında 2 ilmeği bir alarak koltuk altı sırasına kadar şöyle, yani 10 tane ilmek kestikten sonra koltuk altı kesme işlemine başlayacağız. Biz şimdi ikinci ilmeğimizi kestik. Yine 10 tane ilmek keselim ve koltuk altı kısmının kesimiyle ve kesme işleminin devamıyla videomuza devam edelim. İlk olarak şu yaka kısmındaki 2 ilmeğimizi bir alıyoruz ve bir kesme işlemi yaptık. Daha sonra şöyle işaretleyicimizi koyalım. Sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Burada koltuk altı kısmını sıra sonunda değil, arka yüze geçtiğimizde ilk başlangıçta yapacağız. Diğerinde en başta yapıyorduk. Burada karşı kısmı olduğu için arka kısmı yapacağız. Şimdi şöyle düz örgümüzü örüyoruz. Ve şöyle arka kısmına geçtiğimizde
3 tane ilmek keseceğiz. 3 2 1'i burada da yapacağız. 1 ilmeğimizi böyle aldık. 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. İkinci ilmeğimizi kestik. Yine aynı şekilde ilmeğimizi şişimize geçirip şöyle üçüncü ilmeğimizi de kestik. Daha sonra bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ve ön yüze geçtik. Burada yine yaka kısmı için bir ilmek kesiyoruz. Şöyle 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. İşaretimizi şöyle yaptık. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Şöyle düz ördükten sonra arka sırada yine 3 ilmek kesmiştik ya. Şimdi 2 ilmek keseceğiz. Şöyle 2 ilmeğimizi bir aldık. Birinci ilmeğimizi kestik. Yine 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. İkinci ilmeğimizi de kestik. Sıra sonuna kadar ters örgüye devam. Ön yüze geçtik. Yaka kısmı için yine 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Şöyle 2 ilmeğimizi bir aldık. Bunu da işaretledik. Ve sıra sonuna kadar düz devam. Şöyle görüyorsunuz. Buradaki koltuk altı kısmı da oluşuyor. 3 tane kestik, 2 tane kestik. Şimdi arka sırada son bir ilmeğimizi kesiyoruz ve koltuk altı kesme işlemi karşı tarafta da bitmiş oluyor. Şöyle 2 ilmeği bir aldık ve ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şimdi 7 tane ilmeğimiz kaldı ya. Yine bunu da karşıdaki askı kısmıyla bir yapmak için şurada şimdi bir ilmeğimizi daha keseceğiz. Daha sonra kalan 6 ilmeğimizi aynı buradaki gibi sıramızı tamamlayıp eşit hale getireceğiz. Şimdi bu tarafımızı da tamamlayalım. Videomuza arka kısmının yapımıyla devam edelim. Şöyle bu tarafı da gördüğünüz gibi kestik ve şu an ön kısmın duruşu bu şekilde. Yine aynı şekilde askı uzunluğunu eşit yaptık. Şimdi burayı bitirdikten sonra arka kısmın yapımına başladık. Arka kısmı da yine aynı şekilde ilmek sayısını şöyle 52 ilmek başladık. Yine başlangıç 2 ters 2 düz, yani şöyle ilmeklerimize 2 düz 2 ters yaparak başladık. Bunu da 10 sıra ördük. Burada koltuk altı kesme işlemini 30 sıra ördükten sonra, şu düz örgüye geçtikten sonra 30 sıra ördükten sonra başlamıştık. Aynı şekilde arka kısmında da öyle. Şimdi biz bunu hazırladık. Şöyle 52 ilmeğimizi 10 sıra ikili lastik yaptık. Daha sonra düz örgüye geçtik. Bunu da yine 10 sıra şöyle ördük. Şimdi burada koltuk altı kesme işlemine başlayalım. Koltuk altının arka kısmını kesme işlemiyle videomuza devam edelim. Arka sıranın koltuk altı kesme işlemine sıra başında başlıyoruz. Burada da yine 3 2 1 aynı ön kısımda yaptığımız gibi kesme işlemi yapacağız. Şimdi ilk 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Bu birinci kesme işlemimiz. Daha sonra ilmeğimizi geçirip ikinci ilmeğimizi kesiyoruz. Yine aynı şekilde şöyle ilmeğimizi geçirip üçüncü ilmeğimizi kestik. Şimdi ön sırayı düz örgü olarak böyle örmeye devam edelim. Karşıdaki koltuk altı kesme işlemini de arka sıraya geçtiğimizde yapalım. Ön sıramızı böyle tamamladık. Şimdi arka sırada bu karşı taraftaki 3 tane ilmeğimiz, yani diğer tarafın 3 ilmeğini kesmeye başlıyoruz. Onları arka sırada yapıyorduk ön kısımdaki gibi, biliyorsunuz. Bir ilmeğimizi kestik. Yine ilmeğimizi geçirdik. İkinci ilmeğimizi kestik.
ilmeğimizi geçirdik ve 3. ilmeğimizi de bu tarafta kesmiş olduk. Şimdi bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz ve ön yüzde diğer kesme işlemine geçiyoruz. Şöyle 3 ilmeğimizi ön yüzde kesmiştik ya, şimdi 2 ilmeğimizi kesiyoruz. 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Birinci kesme işlemini yapmış oluyoruz. Tekrar ilmeğimizi geçirip ikinci ilmeğimizi kesiyoruz. Şimdi yine ön yüzdeki bütün ilmeklerimizi düz örüp diğer taraftaki 2 tane ilmeğimizi şöyle arka sırada keseceğiz. Ön sırayı da tamamladık. Şimdi arka sıradaki kesme işlemimizi yapıyoruz. 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Birinci kesme işlemini yaptık. Daha sonra şöyle ilmeğimizi geçirip ikinci ilmeğimizi alıp arka sıradaki ilmek kesme işlemini de gerçekleştiriyoruz ve böyle bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi böyle ön sıraya geçelim. Videomuza son bir kesme işlemimiz kaldı. Onunla devam edelim. Şimdi ön yüze geldik. Son kesme işlemini yapıyoruz. 3 tane kesmiştik. 2 tane kestik. Şimdi birinci ilmeğimizi, yani son ilmeğimizi kesiyoruz. Ön yüzdeki son kesme işlemini yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar yine bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz ve arka sıradaki son kesme işlemimizi yapacağız. Sıra sonuna geldik. Şimdi buradaki, yani arkadaki son ilmeğimizi kesiyoruz. Orada da yine bir ilmek kesiyorduk. Şöyle 2 ilmeğimizi bir alıp son ilmeğimizi kestik. Şimdi böyle arka sıradaki bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Artık arkadaki kesme işlemlerimizin hepsini tamamlamış olduk. Zaten sadece koltuk altı kısmının kesme işlemi vardı. Şimdi bunu yaptıktan sonra bütün ilmeklerimizi, kalan ilmeklerimizi şöyle göstereyim. Önde düz, arkada ters şekilde örüyoruz ve burada toplam 60 sıra düz örgümüz vardı ya. Şuradan zaten 30 sıramız işaretli. 30 sıra, yani kesme işlemiyle itibaren 30 sıra daha örüp düz örgümüzün tamamını aynı şekilde ön yüzdekiyle eşit hale getiriyoruz. Şimdi biz kalan ilmeklerimizi örelim. Eksiltme, arttırma işlemi yapmıyoruz artık. Çünkü koltuk altı kesme işlemlerini yaptık. Kalan ilmeklerimizle ön kısımdaki gibi bu 10 sıra lastikten sonra 60 sıra düz örgümüzü tamamlayalım. 30'unu zaten örmüştük. Şuradan itibaren 30 sıra daha örmüş olmamız gerekecek yani. Şimdi bize örelim, videomuza devam edelim. Arka kısmını da bu şekilde ördük. Dümdüz dediğim gibi kesme işleminden sonra bütün ilmekleri düz bir şekilde ördük. Toplam düz ilmek sırasından itibaren 60 sırayı tamamladık. 10 sırada lastik örgümüz vardı. Toplam 70 sıra şeklinde oldu modelimiz. Bunu şöyle bir şey söyleyeyim size. Şu genişlik kısmını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Benim şu an istenen bir ölçü olduğu için o ölçüye göre yapıyorum örneğimizi, modelimizi. Siz bu koltuk altı kısmına kadar isterseniz bu uzunluğunu, şu bölgeyi istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Aynı şekilde ön kısmındaki kesme işlemleri de öyle tabii ki. Şöyle şuradan mesela koltuk altından diğer koltuk altına ölçtüğümüzde 42-43 santime denk geliyor. Şöyle şuradan uzunluğunu da ölçtüğümüzde 40 santim. 40 santime denk geliyor. Şimdi koltuk altı kısımlarını bitirdik. Örgümüzü de bitirdik ve ön kısımla birleştirme işlemini yapıyoruz. Bu ön kısımdaki askıdaki ilmeklerimizi kapatmamıştık. Bunlarla şurada ilmeklerimizi birleştireceğiz. Birleştirme işlemlerini şöyle ön yüzler içte kalacak şekilde yapacağız. Yani arka yüzler şöyle arka taraf ve arka taraf olarak yapacağız. Şöyle ilmeğimizi ipimizi bu şekilde geçirdikten sonra
ilmeklerimizi şöyle birleştiriyoruz. Yine siz kapatıp da birleştirebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de birleştirebilirsiniz. 2 ilmeği bu şekilde bir alıp kapatıyoruz. Yine aynı şekilde ilmeklerimizi bu şekilde geçirip 2 ilmeğin arasından ipimizi kesiyoruz ve şöyle kapatıyoruz. Aynı şekilde bu ilmeklerimizi de geçiriyoruz. Yine bu ilmeklerimizde omuz kısmını bu şekilde birleştiriyoruz. Ve omuz kısmını birleştirdik. Bu birleştirme işleminden sonra şimdi diğer kısmı birleştireceğiz. Aradaki ilmeklerimizi de başka bir şişe geçiriyoruz. Çünkü daha sonra bunu öndeki lastik kısmı yaparken ilmeklerimizi kullanacağız. Şöyle ilmeklerimizi geçiriyoruz. Son 6 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi geçirelim. Altı ilmeğimiz kaldı. Bu başka bir şişimizde kalıyor. Birleştirme işlemine yine devam ediyoruz. Şöyle yine 2 şişi bir tutuyoruz. Şurada birleştirme işlemimizde bu şişide kullanabiliriz. İlmeğimizi şişimizi 2 ilmeğin arasından geçirip şöyle ilmeğimizi çıkarıyoruz. Daha sonra yine aynı şekilde bu 2 ilmekten şişimizi geçirip şöyle kapatıyoruz. Yine aynı şekilde ilmeğimizi geçiriyoruz ve kapatıyoruz. İlmekleri bu şekilde de kapatabilirsiniz. İsterseniz farklı bir yöntemle de kendiniz dikerek de kapatabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle ve son 2 ilmeği de bir alıp şöyle kapama işlemimizi bitiriyoruz. Şu şekilde ipimizi de geçirip bağlıyoruz. Ve ön kısımla arka kısmı bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi lastik kısımlarının yapımına geçeceğiz. Yan kısımların dikimini de yapacağız. Önce lastik kısımlarının koltuk altı kısmının lastik işlemiyle başlayalım. Şöyle biz bir tarafını, yan tarafını dikip kollarını yaptık. Şimdi aynı işlemi diğer tarafta beraber yapacağız. Koltuk altı kısmına kadar şurada şöyle buraya kadar dikeceğiz. Şimdi ilk olarak şöyle ipi sabitleyeceğiz başlangıçta. Daha sonra dikme işlemine devam edeceğiz. Şöyle dikme işlemini yaparken ipimizle iğnemizi şuradan şöyle geçiriyoruz. Daha sonra karşı taraftan aynı şekilde şöyle geçiriyoruz. Koltuk altı kısmına kadar karşılıklı bütün ilmekleri böyle dikiyoruz. Bu şekilde biz de koltuk altına kadar dikme işlemini yapalım. Daha sonra ilmek çıkarma işlemiyle şöyle ilmek çıkarma işlemiyle videomuza devam edelim.
Yan kısmını bu şekilde diktik. Şimdi koltuk altı kısmı ve kol kısmındaki ilmekleri çıkaracağız. Bunlar için de şöyle misinalı bir şişe ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde 7 numara misinalı şişemizde şimdi ilmek çıkarmaya başlayacağız. Şöyle tığımızla bir zincir atıyoruz. Daha sonra şöyle koltuk altının tam orta kısmının şöyle yanından ilk ilmeğimizi çıkarmaya başlıyoruz. Şöyle zincir attığımız ilmeği çıkarıyoruz. Şöyle şu şekilde tekrar yapalım. Şöyle zincir attığımız ilmeği şuradan ilk aradan çıkarıyoruz ve ilk ilmeğimizi çıkarmış olduk. Daha sonra şöyle şişimize ilmeğimizi geçiriyoruz ve ilmek çıkarmaya devam ediyoruz. Hemen şurada yanındaki aradan bir ilmek daha, yanındaki aradan bir ilmek daha, bu şekilde omuz kısmına kadar toplam 21 tane ilmeğimiz çıkmış olacak. Şöyle omuz kısmına kadar toplam 21 tane ilmeğimizi çıkaralım. İlk omuz kısmının gördüğünüz gibi diktiğimiz yere kadar 21 tane ilmeğimizi çıkardık. Şimdi aynı şekilde diğer taraftan da her boşluktan birer tane ilmek çıkarıp yine burada da 21 tane ilmek çıkaracağız. Şöyle 2 omuzdan itibaren her boşluktan birer tane ilmek çıkarıp buradan da 21 tane ilmek çıkaracağız. Aynı şekilde buradan da 21 tane ilmeğimizi çıkaralım ve videomuza bu şekilde devam edelim. Şöyle omuzdan itibaren 21 ilmeğimizi de çıkarttık. Tam bu başladığımız noktaya geldik. Şimdi şurada bir şey söyleyeceğim size. Tam orta noktası, bu köşe kısmı var ya, hem birleştirdiğimiz, oradan bir tane daha ilmek çıkarıyoruz. Bu bizim hem başlangıç noktamız hem de tam orta noktamız olacak. Şöyle gördüğünüz gibi toplam 21 bir tane de buradan 43 tane ilmek çıkardık. Şimdi bunları çift lastik şeklinde örmeye başlayacağız. Şöyle çift lastikte yine 2 düz, şöyle düz, şöyle düz örüyoruz. 2 tane düz ördük, 2 tane ters örüyoruz. 2 tane düz, 2 tane ters. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi 2 düz 2 ters şeklinde örelim. Sıra sonunda diğer sıraya geçişte videomuza devam edelim. Şöyle son o hani çıkardığımız tek ilmek vardı ya aradaki, ona gelmeden önce 2 tane düz örgümüzü ördük. O ilmeğimizi de ters örüyoruz ve ilk sıramızı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Yine şimdi ikinci sıranın geçişinde yine düz örgülerimizi düz örüyoruz. Yani 2 düz. Gördüğünüz gibi şöyle ters örgülerimizi de yine ters örüyoruz. 2 düz. Şöyle görüyorsunuz, 2 ters. Bu şekilde yine sıramıza devam ediyoruz. Sadece o tek ilmeğimizi ters, tek bir tane kaldığı için sonda tek bir tane ters olarak örüyoruz. Şimdi bu şekilde toplam 5 sıra öreceğiz. Bu ikinci sıramız. 3 sıra daha öreceğiz bu sıranın haricinde. Sonra örüp kapama işlemi yapacağız. Biz şimdi bu sıraları tamamlayalım. Videomuza kapama işlemiyle devam edelim. Şöyle 5 sıra ördük. 1, 2, 3, 4 ve 5. sırayı ördük. Şimdi 6. sırayı hem öreceğiz hem kapatacağız. Yani şöyle şurada tek bir tane ters ördüğümüz o fazladan hani 43. ilmeğimiz vardı ya. İlk olarak onu örüyoruz ters olarak yine. Şimdi buradan itibaren kesmeye başlayacağız. Buna hiç dokunmuyoruz. En son bunu kapatacağız. 2 ilmeğimiz
düz vardı ya, 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Daha sonra şu ilmeğimizi üstünden geçirip kapama işlemine başlıyoruz. Şöyle ilmeğimizi diğer ilmeğin üzerinden geçirip kapama işlemine başlıyoruz. Daha sonra şöyle ters ilmeğimiz var. Bu ters ilmeğimizi örüyoruz ve şurada şöyle direkt çektirdik ama şu şekilde daha mantıklı olacak tutmamız. Şu şekilde ilmeğimizi diğer ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Yine aynı şekilde ters ilmeğimiz var. Ters ilmeğimizi örüyoruz ve ilmeğimizi üzerinden geçirip kapatıyoruz. Hem örüyoruz hem kapatıyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi örüp kapatalım ve son kısım öndeki V yaka kısmının ilmek çıkarması ve lastik kısmının yapılışıyla videomuza devam edelim. Yine aynı şekilde ters örgümüzü ters örüp kapatıyoruz. Bu şekilde bakın şurada da göstereyim. Kapama işlemini yapalım. Videomuza bu şekilde devam edelim. Bu şekilde kol kısmını da bitirmiş olduk. Şimdi öndeki V yaka kısmının ilmeklerini çıkarıp lastik işlemini yapacağız ve artık süveterimiz de bu şekilde tamamen son halini almış olacak. İlmek çıkarırken şöyle tam şurada ilk kesme işlemini başladığımız yer, burada da yine aynı şekilde işaretledik. Tam şu orta nokta şöyle daha net görünecek. Şöyle tam şu orta nokta şöyle ayrıcımızı işaretliyoruz. Buradan bir ilmek çıkaracağız ve bu çıkardığımız ilmekte V yakanın kesme işlemini yapacağız. O yüzden ilk olarak ilmek çıkarmaya tam şuradan şöyle gördüğünüz gibi şuraya batarak ilk ilmeğimizi çıkarmaya başlayalım. Yine zincirimizde şöyle ipimizi sabitleyip yine misinalı şişimize ilmeğimizi geçiriyoruz. Daha sonra yine sırayla boşluklara batarak ilmek çıkarmaya devam ediyoruz. Her boşluktan birer tane batıp ilmek çıkarıyoruz. Boyun kısmında zaten bıraktığımız ilmekler vardı. Bunları şişe geçirmiştik. Onları da örerek diğer kısma geçeceğiz. Bu şekilde ben ilmekleri çıkarayım. Şu omuz kısmına geldiğimizde kaç ilmek çıkardığımızı ve şu örme işlemini birlikte devam ettirelim. Omuz kısmına kadar toplam 40 tane ilmek çıkardık. Şimdi buradan şurada şişteki ilmeklerimiz vardı. Bu boyun kısmından, ense kısmından yani yapılacak olan. Onun için de şöyle bir tane ilmek alıp şöyle 2 ilmeği bir örüyoruz. Şurada bir açıklık oluşmasın diye. Daha sonra bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ve bu ilmekler bittikten sonra diğer taraftan yine ilmek çıkarmaya başlıyoruz. Yine aynı şekilde oradan da toplam 40 tane ilmek çıkaracağız. Böyle bütün ilmeklerimizi örelim. İlmek çıkardıktan sonra çift lastiğe başlayacağız. Şöyle omuz kısmına geldik. Bu ilmeğimizi de örüyoruz ve burada yine her boşluktan birer tane ilmek çıkarmaya başlıyoruz. Şöyle hemen boşluktan ilk ilmeğimizi çıkarttık. Hatta şöyle yapalım. Şuradaki boşluğun oluşmaması için şuradan yine aynı şu en son ördüğümüz ilmeği çıkaralım. Şuradan bir ilmek çıkarıp açıklık oluşmaması için ikisini bir örelim.
Böylelikle omuz kısmında hem açıklıkta olmaz. Şimdi her boşluktan birer tane ilmek çıkarmaya başlıyoruz. Buradan da 40 tane ilmek çıkaracağız. Bir tane çıkardık. Yine şöyle boşluğa batıyoruz. 2 3 şöyle 3 4. Bu şekilde bütün boşluklardan ilmek çıkarıp 40 tane ilmeğimizi de bu tarafta tamamlıyoruz. 40 tane ilmeğimi çıkardım. Şimdi tam şu orta noktadan bir ilmek daha çıkarıyorum ve bu benim kesmeyi yapacağım nokta olacak. İlmeklerimi tamamladım. Şimdi lastik örmeye başlayacağım. Ve lastik örme yine 2 düz, şöyle bir düz, bir düz, bir ters, bir ters, yani 2 düz 2 ters şeklinde lastik örgümü yapmaya başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda eksiltme işlemiyle videomuza devam edelim. Son kısma gelirken, yani şu ortadaki ilmeğimize gelirken bir ilmek kala kesme işlemine başlayacağız. Şimdi burada yaparken 2 düzden sonra bir ters kaldı. Yani bunda bir ters örmemiz gerekiyordu ama kesme işlemi yapacağımız için ona dokunmuyoruz. Şöyle 2 ilmeği de şöyle bu şişimize alıyoruz. Daha sonra bu ilmeğimizi örmüştük, düz örmüştük ya, bunu yine düz örüyoruz ve bu 2 ilmeği bu ördüğümüz ilmeğin üzerinden böyle sırayla geçiriyoruz. Bu şekilde kesme işlemini yaptık. Şimdi yine örmeye devam ediyoruz. Düz ilmeğimizdeyiz, ters ilmeğimizdeyiz, ters ilmek, 2 düz, ters, 2 ters. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar 2 düz 2 ters şeklinde örelim. Ve yine aynı şekilde orta noktaya geldiğimizde kesme işlemini birlikte yine yapalım. Son kısma yine geldik. Yani son kısım dediğim şu orta kısım, şu orta ilmeğimin bir sonrası ve bir öncesini şöyle bırakıyorum. Yine aynı şekilde ondan önceki bir ilmeğimi alıyorum. Yine ortadaki ilmeğimi alıyorum ve şu görmüş olduğunuz düz ilmek ya, bunu düz örüyorum. 2 ilmeğimi şu örmeden aldığım 2 ilmeğimi yine bu ilmeğimin üzerinden sırayla geçiriyorum. Bu da yine orta ilmeğim oldu. Şimdi tekrar lastik örgüme devam ediyorum. Bu sırayı da yine bu şekilde 2 düz 2 ters yaparak tamamlayayım. Sıra sonunda videomuza yine devam edelim. Yine sıra sonuna geldik. Sıra sonunda şöyle yine orta ilmeğimizin sağında ve solunda bir ilmeğimiz var. Yine örmeden ortadaki ilmeğimizi ve ondan önceki ilmeğimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada ters örgü, şu ilmeğimizi ters örüyoruz. Ve bu 2 örmeden aldığımız ilmekleri şöyle üzerinden geçiriyoruz. Daha sonra yine sıra sonuna kadar şöyle ters lastiğimiz ve düz düz ters örgü bu şekilde lastik örgümüze sıra sonuna kadar devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi bakın, şuradaki lastik işlemimiz gayet güzel oluşuyor. Şimdi bir kere daha kesme işlemi yapacağız. Daha sonra da son işlem olarak kapatacağız. Artık hem örüp hem kapatacağız. Şimdi yine sıramızın şurada ortadaki ilmeğin
Öncesinde ve sonrasındaki ilmekle yine kesme işlemi yapıyoruz. İlmeğimizi örmeden alıyoruz. Ortadaki ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Buradaki ilmeğimiz bakın ters. Yine onu ters örüyoruz ve ördüğümüz ilmeğin üzerinden bu ilmekleri geçiriyoruz. Ve yine bakın düz örgü geldi. Düz örgü, ters örgü ve ters. Bu şekilde lastik örgümüze yine sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna geldik. Bu sırada da hem öreceğiz hem kapatacağız. Burada isterseniz biz şimdi yine koldaki kısımda aynı şekilde 5 sıra örüp 6. sırayı örüp kapatacağız. Siz isterseniz bunu biraz daha yine aynı şekilde birkaç sıra daha devam ettirebilirsiniz istediğiniz gibi. Yine orta sıranın önünden ve arkasından şöyle ilmeklerimizi ayarladık. İlk ilmeğimizi aldık. Ondan önceki ortadaki ilmeğimizden öncekini aldık. Hemen ortadaki ilmeğimizi alıp diğer ilmeğimiz düz geliyor. Bakın düz ördük ve ilmeğimizi bu şekilde örmediğimiz ilmekleri geçirdik. Şöyle orta kısmı görüyorsunuz zaten. Şimdi kapama işlemine devam edeceğiz. Hem burada birleştirme işlemi yaptık hem de bütün ilmeklerimizi artık kapatacağız. Şöyle düz örgümüz geliyor. Düz örgümüzü örüyoruz ve ilmeğimizi kapatıyoruz. Ters örgümüz geldi. Ters ördük ve ilmeğimizi kapatıyoruz. Ters örgümüz, ilmeğimizi ters ördük ve kapatıyoruz. Bütün ilmekleri aynı şekilde düz ilmekleri düz örüp kapatıyoruz. Ters ilmeklerimizi ters örüp kapatıyoruz. Yine bu şekilde ters ve kapatıyoruz. Aynı şekilde böyle sıra sonuna kadar kapama işlemine devam edelim. Ve modelimiz bu şekilde hazır. Şöyle gördüğünüz gibi yaka kısmı da bitti ve son işlemlerini de hallettikten sonra, yani kapadıktan sonra artık süveterimiz hazır. Dediğim gibi bu kısmını, yani şu yaka kısmına kadar olan kısmını istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Genişliğini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Biz bu şekilde yaptık. Sizin için şöyle bir de ölçülerini vereyim. Aynı ölçülerde yapmak isterseniz ölçülerle ilgili de şöyle koltuk altı kısmıyla 42-43 santim genişliğinde, omuz kısmından şöyle belen kısmına kadar da 39-40 santim hemen hemen, yani 39 santim rahat var. Tabi birazcık böyle çok küçük üstten ütü vurmak isteyenler olursa 1-2 santim tabii ki de yine oynayacaktır. Bu şekilde süveterimiz. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı ve bize yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.